Destanlar Masamda serisinde bugüne kadar tarihin kırılma noktalarını masamızın üzerindeki bu minyatür dünyada hep birlikte canlandırdık. Çin sarayını basan Kürşad'ın cesaretini, Orhun abidelerine kazınan o asil ruhları buraya taşıdık. Ama hikaye burada bitmedi ve bitmeyecek. Bugün o yarım kalan bağımsızlık ateşini yeniden yakan, küllerinden yepyeni bir imparatorluk doğuran o büyük liderin huzurundayız. Masamızın yeni misafiri, Kutluk Devleti'nin kurucusu İlteriş Kutluk Kağan. 3D yazıcımızdan aldığımız büstümüz masamızda yerini aldığına göre fırçalarımızı hazırlayalım ve Türk tarihinin en muazzam küllerinden doğuş hikayesine bir tarih dersi derinliğinde başlayalım. Takvimleri milattan sonra 630 yılına sarmamız gerekiyor. Doğu Göktürk Devleti Çin'in Tang Hanedanlığı karşısında ağır bir yenilgi almış, Kaan esir düşmüş ve Ötüken yetim kalmıştı. Türk boyları için tarih kaynaklarında 50 yıllık fetret ve esaret dönemi olarak bilinen karanlık çağ başlamıştı. Çin, Türk asilzadelerini kendi saraylarında asimile etmek için onlara Çince isimler veriyor, Çin ordusunda rütbeler dağıtıyordu. Amaç, aşina soyunun, yani kutsal kurdun soyunun asaletini unutturmaktı. Ancak Türk milleti ne kadar baskılanırsa baskılansın, bağımsızlık karakterlerinden ödün vermiyorlardı. 639 yılında Kürşad'ın 47 ile yaptığı efsanevi saray baskını Çin İmparatorunu sarstı. Ardından 679 yılında Aşina Nishufu, 680 yılında ise Aşina Funian liderliğinde büyük halk isyanları patlak verdi. Çin bu isyanları çok kanlı bir şekilde bastırdı. Liderlerin başları boyunlarından vurularak Çin meydanlarında sergilendi. Türklerin umudu tamamen tükenmek üzereydi. İşte tam bu sırada sahneye tarih sahnesinin en sabırlı, en zeki liderlerinden biri çıktı. Kutluk. Kutluk, Göktürklerin efsanevi Kağanlık soyu olan Aşina ailesine mensuptu ve Çin idari sisteminde Tudun yani vali komutan olarak görev yapıyordu. Görevi gereği Çin ordusunun zayıflıklarını, taktiklerini ve saray entrikalarını çok iyi analiz etmişti. Artık bekleme vaktinin bittiğini biliyordu. Yıl 681. Kutluk, Çin'in boyunduruğundan kurtulmak için gizlice harekete geçti. Yanına sadık adamlarını alarak Kuzey Çin sınırındaki Çoay Kuzları dağlarına çekildi. İlk başta yanında sadece 17 kişi vardı. Evet, koca bir imparatorluğa meydan okumak için yola çıkan sadece 17 inanmış savaşçı. Bu süreçte Kutluk'un kaderini ve Türk tarihinin akışını değiştiren en önemli olay, Çin'de esaret altında büyümüş olan ve Çin siyasetini avucunun içi gibi bilen Aşide Tonyokuk'un yani bildiğimiz adıyla Bilge Tonyokuk'un kaçarak dağda Kutluk'a katılması oldu. Kutluk, Tonyokuk'un dehasını hemen fark etti ve onu devletin baş danışmanı yani Boyla Bağa Tarkan ilan etti. İki zeki kafa kafaya vermişti. Kutluk askeri güç ve karizmayı, Tonyokuk ise strateji ve aklı temsil ediyordu. Bu ay kuzlarından Türk boylarına gizli haberciler gönderildi. Aşina soyundan Kutluk dağa çıktı,
sancağı açtı denildi. Bu haber esaret altındaki Türklerin yüreğine bir kor gibi parladı. Dağdaki 17 kişi kısa sürede 70'e, ardından Çin at sürülerine yapılan başarılı baskınlarla 700 kişiye ulaştı. Kutluk bu 700 kişiyi muazzam bir disiplinle eğitti. Onları kurtlar gibi teşkilatlandırdı. Çin kaynakları bu ordunun geceleri hayalet gibi ansızın belirdiğini ve Çin garnizonlarını darmadağın ettiğini korkuyla yazar. Takvimler 682 yılını gösteriyordu. Kutluk artık küçük bir çete lideri değil, nizamı kurulmuş bir ordunun komutanıydı. Ancak tam bağımsız bir devlet olmak için tek şart vardı. Türk'ün kutsal topraklarına, yeryüzünün kalbi sayılan Ötüken'e geri dönmek. O dönemde Ötüken, Göktürklerin yokluğundan faydalanan 9 Oğuz boylarının işgali altındaydı. Kutluk ve Tonyokuk güneydeki Çin tehlikesini bastırdıktan sonra hızla kuzeye, Ötüken'e doğru amansız bir sefere giriştiler. İnekgölü yakınlarında 9 Oğuzlarla yapılan çetin savaşı Göktürk süvarileri kazandı. 9 Oğuz Kağan'ı mağlup edildi ve boyların büyük bir kısmı Kutluk'a biat etti. Kutluk, muzaffer bir komutan olarak Ötüken'e girdiğinde yer gök inliyordu. 50 yıl aradan sonra Ötüken'de yeniden Türk'ün bağımsızlık ateşi yakılmış, 2. Göktürk Devleti yani Kutluk Devleti resmen kurulmuştu. İşte bu muazzam birleşme ve dağınık boyları tek çatı altında toplama başarısından dolayı Kurultay Kutluk'a İlteriş unvanı verdi. Yani devleti derleyen, toparlayan Kağan. İlteriş Kağan, devletin doğu-batı idari yapısını hemen kurarak teşkilatlanmaya girişti. Kardeşi Kapkan'ı orduların başına Şad olarak atarken diğer kardeşi Doğuçu Bey'i ise Yapku tayin etti. Böylece Türk ordusu ve devleti küllerinden daha güçlü bir şekilde yeniden organize oluyordu. Şimdi büstümüzün kaidesini boyarken İlteriş Kağan'ın hükümdarlık yıllarının neden bir askeri deha dönemi olduğunu daha iyi anlayacağız. Kaidenin bir tarafında Göktürklerin kutbaşı, diğer tarafında ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızı var. Bu süreklilik tesadüf değil. İlteriş Kağan tahta kaldığı 682 ile 693 yılları arasındaki 11 yıllık kısa sürede tam 46 askeri sefer düzenledi. Bu seferlerin 17'sini bizzat kendisi komuta etti. Ordusuyla bir kasırga gibi esti. Çin'in içlerine kadar girerek Tang İmparatorluğunu vergiye bağladı. Kardeşi Kapkan ve veziri Tonyokuk ile birlikte Türk boylarını tek tek Ötüken'e bağlayarak dağılmış olan Türk birliğini yeniden tesis etti. Ancak durmaksızın geçen savaşlar, uykusuz geceler ve at üstünde geçen bir ömür onun bedenini yordu. İlteriş Kutluk Kağan 693 yılında arkasında bağımsız, güçlü, Çin'e diz çöktürmüş devasa bir imparatorluk bırakarak uçmaya vardı. O öldüğünde oğulları Bilge ve Kültekin henüz çok küçüktü. Devletin başına kardeşi Kapkan Kağan geçti ve çocukları birer kahraman olarak yetiştirdi. Yıllar sonra o çocuklar babalarının kurduğu bu devleti Orhun abideleriyle ölümsüzleştireceklerdi. Orhun kitabelerinde babası İlteriş Kağan için Bilge Kağan tam olarak şöyle der: "Babam Kağan 17 er ile dışarı fırladı. Yürüyor diye haber işitip şehirdeki, dağdaki tonaşmış katılmışlar. 70 er olmuş. Tanrı güç verdiği için babam Kağan'ın ordusu kurt gibiymiş. Düşmanı koyun gibiymiş. İli, töreyi kazanıp öylece vefat etti." İşte tarihin tozlu sayfalarından teknoloji sayesinde çekip çıkardığımız, adını altın harflerle yazdığımız o büyük kurucu İlteriş Kutluk Kağan masamızda ve tüm heybetiyle duruyor. Bugün 1300 yıl önce 17 kişiyle daha çıkıp imkansızı başaran o iradeyi masamıza konuk ettik. Eğer o gün İlteriş Kağan o dağa çıkmasaydı, bugün ne Türkçe konuşuyor olacaktık ne de bu topraklardan. Bizler İlterişlerin, Tonyokukların, Bilge Kağanların torunlarıyız. Destanlar Masamda serisinin bu bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.